Merhaba arkadaşlar. Trafikte çok mal olduğu için yeni aracıma bir Dashcam A510 set aldım. Neden peki A810 değil de 510 aldım? Çünkü arkadaşlar ikisinin özellikleri hemen hemen %90 aynı. Sadece A810'da farklı olarak hızlandırılmış kayıt ve 4K Ultra HD kayıt var. Bana 2K kayıt yetiyor arkadaşlar ve hızlandırılmış kayıt da önemli değil. Bunlar için yaklaşık 2300 lira gibi bir fark ödemek istemediğimden dolayı bu modeli tercih ettim. Fiyatına gelirsek bu ürünü Nisan 2025 itibariyle 4700 liraya satın aldım. Şimdi kutuyu açalım ve içinden çıkanlara bakalım. Sonra da ön ve arka kamerayı Toyota Corolla Cross marka aracımıza monte edelim. Kutumuz gayet güzel, böyle dark ve premium hissi veriyor. Açtığımızda şöyle derli toplu bir görüntü var. Ve içinde bir adet ön kamera, bir adet arka kamera, ön kamera için yapışkan ped, montaj aparatı, 5 metrelik ön kamera bağlantı kablosu, 5 metrelik arka kamera bağlantı kablosu, araç çakmaklık adaptörü ve şu kutudaysa camlara zarar vermeden kameraları yapıştırmak için 4 adet elektrostatik film, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bulunuyor. Şimdi dashcam'imizi arabaya monte edeceğiz. Ön kamerayı arkadaşlar şuraya da takıyorlar. Burası da olabilir ama buradan kablo bayağı kötü görünecek. Yani şunun içinden falan geçirmek lazım. O da sıkıntı. O yüzden ben şuraya kamerayı takacağım. Şöyle oturduğum zaman zaten orası çok görüşümde olan bir nokta değil. O yüzden rahat ederim diye düşünüyorum. Daha sonra kabloyu şuradan şöyle geçirip artık buradan nasıl atlatacağımı bilmiyorum, yaparken çözeceğiz. Şuraya kadar getirip şuradan da arkadaşlar trim aralarından dolaştırıp koltuğun altından geçirip şuradan çıkaracağım ve kısmetse tabii şu boşluktan geçirip çakmağa takacağım. Öncelikle elektrostatik filmi takacağız. Şöyle yukarıda bir parçası var. Oradan çekiyoruz, ikiye ayırıyoruz ve düzgünce kamerayı takacağımız bölgeye, cama yapıştırıyoruz arkadaşlar ve parmağımızla İçindeki hava boşluklarını şöyle biraz alıyoruz. Daha sonra üzerine yapışkan pedi taktığımız kamera parçasını buraya takıyoruz. Kamerayı bunun üzerine takacağız arkadaşlar. O yüzden tırnakların doğru yönde olduğundan emin olun. Önce bu parçayı kameraya takın. Kamerayla beraber cama hizalayın. Ondan sonra çıkarın. Ve pedi koyup arkadaşlar o şekilde yapıştırın ki kamera düzgün bir şekilde takılabilsin. Bakın benimki hemen üstten böyle ittiriyoruz arkadaşlar. Kanallara oturuyor ve kamera takılıyor. Gayet kolay. Ama ters yaparsanız tutmayacak. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi güç kablomuzu takalım ve dolaştırmaya başlayalım. İlk hareketimi buradan yapıyorum arkadaşlar. Dikiz aynasının üzerindeki alanın üzerinden geçiriyorum. Ve daha sonra karşıya geçip lastik arasından arkadaşlar, trim arasından sokarak yavaş yavaş parmağımla ittire ittire devam ediyorum. Bu diğer aparatı da daha böyle sert trim aralarında kullanacağım. Şu anda buna gerek yok ve işim bitti arkadaşlar. Şu anda yukarıdan dolaştırdım, şuradan aradan atlattım. Koltuğun altına kadar getirdim ama koltuğun altından geçmedi çünkü geçmedi arkadaşlar uzunluğu. Ben de ne yaptım? Koltuğun kenarından şu iç kısmından dolaştırdım. İyice içeri iteledim, görünmüyor bile. Ve kenardan çakmak soketine bağlamak suretiyle güç kablosunu da dahil etmiş oldum. Gayet kolaydı yani, çok zorlanmadım. Ön kamera tamam arkadaşlar. Şimdi arka kamerayı takacağız. Arka kamerayı da düz takmak önemli arkadaşlar. O yüzden şuraya bağladım ve neresinin üste neresinin alta gelmesi gerektiğini algıladım. Şimdi arka cama bunu takıp kabloyu dolaştırmayı deneyeceğim. Umarım bu kısa kablo problemi burada da yaşanmaz. Aksi takdirde boşuna çaba sarf etmiş olacağız.
Arka cam kamerasının elektrostatik bandı da bu arkadaşlar. Bunu da önce cama yapıştıracağız. Daha sonra şu arkasındaki pedin koruyucusunu söküp bunu da üzerine yapıştıracağız. Bakın burada zaten nereye yapıştırılacağı gösteriliyor. Tamamdır arkadaşlar. Arka kameramızı da taktık, test ettik. Şimdi kablosunu dolaştıracağız. Bunu takarken birkaç deneme yapmanız lazım. Bagajı açıp kapatıp açısını ayarlamanız lazım. Az önceki gibi şunun gibi bir görüntü böylelikle yakalayabiliyorsunuz. Bel hizasından altında arabaların plakalarının görünebileceği şekilde bunu oturtmak lazım. Şimdi kabloyu dolaştıracağız. Ve arka kamerayı da dolaştırdım arkadaşlar. Arka kamerayı da Toyota Corolla Cross'ta şuradan hemen yer var arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Korkulacak bir şey yok. Şuradan getirdim. O parçayla şunu biraz kangıltıp kabloyu parmağımla araya soka soka şuradan dolaştırdım. Şurası biraz sert gibi duruyor ama burası da o parçayla açılıyor. Çok abanmayın ama. Sadece kablonun geçeceği kadar abansanız yetecek. Daha sonra yine şu arka camdan, arka taraftan şuraya kadar getirdim. Ve kablosu çok uzun olduğu için kabloyu toplamamak için arkadaşlar şöyle alttan, şu taraftan kameraya bağladım. Epey yer var. Sadece şu arka taraftaki lastiklerin araları birazcık zayıf. Orada tutturmakta zorlanıyorsunuz. Ama onu da lastiğin içine geçire giderseniz sorun olmuyor. Yani ben bu işlerden çok anlamayan biri olarak kameranın montajını başardım. Şu anda ön kamerada, arka kamerada gayet güzel çalışıyor. Çok zor değil. Arabayı sökmenize falan gerek yok. Şu konsolları sökenleri falan gördüm. Hiç gerek yok. Onun yerine şöyle aralardan, trim aralarından getirip bağlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar kamera önemli arabada çünkü biliyorsunuz trafikte manyak, beyinsiz, egoist çok yani. Bu yüzden kendimizi garanti altına almamız lazım. Hatta böyle münferiden garip olaylar da yaşanıyor. Biri çıkıp arabanızı yumruklayabiliyor, ön camınızı kırabiliyor. Zar zor işte krediyle borç harç aldığınız araçlarımıza zarar verebiliyorlar arkadaşlar. Böyle bir durumda hem kişinin yargılanabilmesi hem de zararın tazmin edilebilmesi için kanıt gerekiyor bildiğiniz gibi. Çevrede şahit falan yoksa ya da işte şehir kamerası yoksa kendinizi savunmanızın tek bir yolu var. O da arkadaşlar araç kamerası. Yani cep telefonunu çıkarıp o an kayıt yapamayabilirsiniz. Onu düşünemeyebilirsiniz. Ama araç kameranız her daim döngüsel kayıtlı olacak. Her şeyi belgeleyecek. Böylelikle sonradan hakkımızı savunabileceğiz. Tabii ki umarım başımıza böyle şeyler hiçbir zaman gelmez. Çünkü bunlar tatsız şeyler. Biz de Türkiye'de bunları sıklıkla maalesef yaşıyoruz.